Muhtemelen Photoshop'ta kullanabileceğiniz en iyi eklentilerden birini çıkardık. Nano Banana'yı Photoshop'a entegre ettik. Sadece Nano Banana değil, bu videoda göreceksiniz içerisinde farklı yapay zeka modelleri de var. Şimdi gelin nasıl indirilir, nasıl kurulur, nasıl kullanılır hepsini tek videoda göstereceğim. Gelin başlayalım. Öncelikle eklenti yayınladığım site Gumroad arkadaşlar. Bu siteye gidip eklentimizi şu an için en iyi fiyattan satın alıp kullanabiliyorsunuz. Siteye gidince zaten böyle güzel bir ön izleme karşılıyor sizi. Eklentinin kullanıldığı alan yazıyor. Buradan satın alma tuşuna basarak eklentimizi şu an için en iyi fiyattan satın alabilirsiniz. Şimdi buraya geçiyorum. Kuruluma dair birkaç bilgi göstereceğim. Ondan sonra kullanmaya başlayacağız. Eklenti indirince 3 farklı dosya karşılıyor sizi. Türkçe ve İngilizce olarak kurulum dosyası ve bir tane GCX dosyası. Bu dosyayı nasıl kullanacağınıza dair bilgileri göstereceğim şimdi. Şimdi ilk önce Replike sitesine gelip buradan bir üyelik oluşturacağız. Sağ üst köşeden üyelik oluştur kısmına basabilirsiniz. Daha sonrasında buraya bir GitHub hesabı bağlamamız gerekiyor. Buradan da yine kolay bir şekilde Google hesabınızla GitHub'ınızı bağlayabiliyorsunuz. Aşağıdan Google ile devam et diyorum. Şimdi hesabımızı bağladıktan sonra tekrardan Replike sitesine geliyorsunuz. Buradan Account Settings ayarı var. Buraya bir kere basın. Daha sonrasında buradan ödeme kısmı var. Şimdi buraya bizim bir 10 dolarlık bir ödeme yapmamız gerekiyor. 10 dolar nedir? Bu 10 dolar aslında kullanım kılavuzunda da yazıyor. Kullandıkça 0.01, 0.02 yapay zeka modeline göre küçük harcamalar yapıyor her çalışmada. Ve dolayısıyla da buraya da 10 dolar atarak oradaki aslında yapay zekayı kullanmış oluyorsunuz. Her denemede çok ufak miktarda harcama yaptığı için aslında bu 10 dolar epey bir görsel üretmenize imkan sağlıyor. Mesela biz 10 dolar attık ama belki yüzlerce, 200'lerce çalışma yaptık ve gerçekten de güzel işlerimizi çözdü diyebilirim. Buraya bilgilerinizi girdikten sonra 10 dolarlık hesap bakiyesi hesabınıza gelmiş oluyor. Buradan add credit diyorsunuz. Buradan minimum zaten 10 dolarlık ödeme istiyor sizden. İsterseniz 100 dolar 50 dolar da atabilirsiniz. Ne kadar çok kullanmak istediğinize bağlı bu durum. 10 dolar atın. Daha sonrasında ödemeyi tamamlayın. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir seçenek var. Otomatik yenileme seçeneği. Burayı kapatmanız daha iyi olur sizin için. Çünkü eğer 10 kredi biterse kartınızdan sürekli 10 dolar çekmeye çalışacaktır. Bunu siz kendiniz manuel yapabilirsiniz. Sonrasında ekstranızda böyle bilmediğiniz bir sayılar vesaire krediler gitmiş olabilir. O yüzden burayı kapalı tutmanızda fayda var. Yani manuel olarak siz kendiniz yükleme yapın harcadıkça diyebilirim. Şu an ekranda da yapay zekaların her işlem başı ne kadar harcadığını görebiliyorsunuz. Şu an Nano Banana yeni çıktığı için bir tık daha fazla ama yine 0.0 küsür dolarlar civarında. Flux daha böyle 0.04, 0.02 yani hepsinin fiyatını buraya yazdık zaten. Ona göre de kullanımlarınızı yapabilirsiniz. Şu an zaten Nano Banana'yı Photoshop'ta kullanmak ekstra iyi bir şey ve normal böyle yapay zeka satın alımlarınıza göre daha karlı. Çünkü daha az kredi harcıyorsunuz burada ve tüm yapay zekaları tek bir pencerede görebileceksiniz. Şimdi kuruluma devam ediyorum. Daha sonrasında Tokens alanına geliyorsunuz. Buradan bir tane token ID'si oluşturuyorsunuz. Buraya ismini Photoshop vesaire yazabilirsiniz veya kendiniz yazıp bu zaten size özel oluyor. Daha sonrasında bunu alıp Photoshop'ta aktaracağız. Orada kullanmaya başlayacağız. Şimdi buraya kadar bu adımlar tamam. Buradaki API şu anlık kalsın. Photoshop'ta kullanacağımız zaman bunu buradan alacağız. Yan sekmeye atabilirsiniz burayı. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Şimdi sonraki işlem eklenti indirdiğimizde gelen dosyayı Photoshop klasörüne atmak olacak. Zaten şuradaydı dosyamız. Bunu kopyalıyorum. Daha sonrasında PDF'te yazan alana doğru gidiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra Photoshop'u yeniden başlatıyoruz. Photoshop'u açtıktan sonra dosya alanına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan komut dosyaları. Burada size script yazabilir. Geldikten sonra Zeosite AI Tool'u göreceksiniz. Şimdi basınca bizden bir API key istiyor. Bu API'yi nereden almıştık? Siteden almıştık. Şimdi onu kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Şimdi API'yi de kurduk. Artık bundan sonra eklentimizin arayüzünü incelemek var. Gelin şimdi bu arayüze nasıl bulaşırız bunu göreceğiz. Photoshop açıkken dosyaya geldiniz. Photoshop açıkken dosya alanına gelin. Buradan komut dosyalarına geliyorsunuz ve aşağıda Zeosite AI Tool'u göreceksiniz. Buraya bir kere basın. Şimdi bastıktan sonra zaten böyle bir ekran açılıyor. Tüm her şeyi burada görüyoruz. Daha sonrasında buraya geçiyorum. Önce yapmamız gereken ve size pratiklik sağlayacak güzel bir özellik. Şunu yapmamız lazım. Bir klavye kısa yolu atamak her zaman iyidir. Şimdi buraya geldim. Düzenle de aşağıda klavye kısa yolları var. Bu eklentiyi açabileceğim bir kısa yol oluşturacağım. Buraya Zeosite yazınca zaten çıkacaktır. Zeosite AI Tool. Bunu ben Command Ç yapıyorum. Siz Ctrl Ç, Ctrl Ç gibi bir şey yapabilirsiniz. Windows kullanıyorsunuz. Bu iyi bence. Kabul dedim. Bu kısa yolu ekledikten sonra artık ne zaman bu eklentiyi çalıştırmak istesem Command C tuş kombinasyonu yapmam yeterli olacak.
Şimdi eklenti nasıl çalışıyor? Şöyle bir fotoğrafım var. Şimdi bu fotoğrafı ben eklentiyle birkaç tane versiyona getirdim. Şöyle göstereyim. Mesela fotoğrafın tamamını seçtim ve dedim ki kişinin elinde bir kedi ver. İngilizce bir şekilde promptu yazdım. Daha sonrasında dedim ki bir üstüne bir mont, kaban at. Bu şekilde. Daha sonrasında dedim ki bunu John Wick evrenine yerleştir ama kıyafetlerini koru. Gördüğünüz gibi kıyafet, yüz vesaire her şeyi koruyor zaten. Yani bu Nano Banana'nın bence sunduğu en güzel şeylerden bir tanesi. Daha sonrasında dedim ki bir kedi ekle. Bakın tamamen akışı böyle gösterdim. Ne yaparsanız yapın katmanlı olarak bu şekilde karşımıza çıkıyor. Mesela gelin tekrardan deneyelim. Şimdi bu görsel üzerinden ilerleyelim. Diyorum ki şuraya bir tane kuş eklesin. Şöyle seçtim. Bu arada şuradaki seçim aracını kullanacağız. Seçim fırça aracı. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ama bunu seçerseniz sertliğini olabildiğince düşüğe çekin. Ne kadar arttırırsanız o kadar keskin böyle kesikli işler çıkaracaktır. Yumuşaklığı olabildiğince arttırın. Bu şekilde seçim yaptım. Ve daha sonrasında Command C deyip Zeosite AI Tool'u açtım. Google Nano Banana'yı seçiyorum. Ve buraya Add Bird dedim. Buraya referans görsel de ekleyebilirsiniz. Şu anlık bir şey eklemeyeceğim. Ve Generate diyorum. Bakın seçtiğim alana bir tane kuş yerleştirdi gördüğünüz gibi. Ya buradaki önemli noktalardan birisi de bakın hiç tamamen istediğim yere dokunuş yapıyor ve kişiyi değiştirmiyor. Nano Banana'nın da en sevilen özelliklerinden bir tanesi de bu. Daha sonrasında yine böyle komple fotoğrafı seçersiniz. Yine ilk katmana geldim. Yine Command C yapıyorum. Dedim ki bu sefer yine Google Banana. Şimdi burada dedim ki kişinin üstüne sarı bir yağmurluk ekle ve çevresinde de yağmurdan kaçan insanlar olsun bulanık bir şekilde dedim. Bakalım ne verecek. Şimdi bakın kişinin üstüne bir yağmurluk attı. Gördüğünüz gibi yine yüz bozulmuyor. Yağmurlu attı ve çevresinde de kaçan insanlar var. Bulanık olsun detayı verdim. Gördüğünüz gibi bulanık. Bu şekilde gerçekçi görseller hazırlayabiliyor. Diğer kullanacağınız araçlarda Flux, yazıdan görsel. İsterseniz yazıdan görsel de oluşturabilirsiniz. Örneğin ideogramı seçtim. Bunun aynısını oradan istiyorum. Yine farklı bir katman olarak, farklı bir dosya olarak bu şekilde çıktı veriyor. Yani prompt yazarak da görsel üretmek mümkün. Şimdi bir diğer göstereceğim özellik burada kullanmanız gereken, ya muhtemelen de hoşunuza gidecek bir özellik, restore özelliği. Herhangi diyelim şöyle bir eski bir fotoğraf var. Atatürk fotoğrafını kullandık. Bunu renklendirmek ve yeniden böyle düzenlenebilir hale getirmek istiyoruz. Burada sadece restore'yi seçiyorsunuz. Buraya otomatik bir prompt yazıyor ve buradan generate deyince bu fotoğrafı iyileştirmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir sonuç verdi. Bu arada işleminizde yani katman kilitliyse yapmayın. Katmanın kilidini her zaman açık tutun. Şu şekilde gayet güzel bir renkli bir sonuç ortaya çıkardı. Bir de topaz ekledik şurada. 8K, 4X, 2X gibi çözünürlük yani büyütme işlemleri yapıyoruz. Örneğin 8K deyince fotoğrafı 8K boyutunda çözünürlüğe ulaştırıyor. Ya bu şekilde daha detaylı piksel işlemler yapmak mümkün oluyor diyebiliriz. Bu eklenti şu an için çıkardığımız en iyi fiyatta şu an satışta. Açıklamadaki linke tıklayarak bu eklentiyi satın alabilirsiniz. Tüm adımları göstermiş oldum. Bu adımları izleyerek kurabilir ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Özellikle Nano Banana'yı Photoshop'ta kullanmak epey ilgi çekici ve gerçekten de kullanışlı. Bu arada eklenti ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa bu videonun altına yazın veya bize mail olarak gönderebilirsiniz. Çünkü eklenti yeni olduğu için farklı sorular, hatalar olabilir. Bunları hemen çözüp sizin tarafınıza iletelim. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.